İyi olun, iyi olun, herkes iyi olsun. Hepimiz iyi olalım dostlar. Eee, bugün normalde İpek'le yapacaktık. Astrolojinin prensesi, ünlü astrolog İpek İpek'le yapacaktık ama eee, İpek Canbulat'la ne yazık ki İpek üşüttü ve kendini iyi hissetmiyor. O yüzden arkadaşlar eee, yalnız yapıyorum. Yayını yalnız yapıyorum. İsterdim ben de İpek'le birlikte huzurunuza gelmeyi ki öyle hazırlanmıştım. Bundan 3-4 saat öncesine kadar da yapabileceğimizi zannediyordum ama İpek ne yazık ki toparlanamadı. En son bir sıcak duş aldı. Belki Bilal abi duş iyi gelir dedi. Ancak yine de olmadı. Gördüğünüz gibi bu da olmadı. Bu da olmadı. Şimdi yine olmadı. Pardon. Tarçın bir sen eksiktin. Evet oldu. Oldu dostlar. Yani İpek rahatsız. Geçmiş olsun diyoruz kendisine. Ve sizlerle birlikteyim arkadaşlar. İyi akşamlar. Selvin işi sağlam. Gülseren merhaba. Teşekkür ederim. Simon merhaba. Andorra'ya çok selamlar. Andorra. Emiguler, Momartin, Andorra, hola. Hola. Yemin et merhaba. Caner nasılsın? İyi misin? Caner baş başayız gördüğün gibi. İpek hasta. Sıla Deveci merhaba. Marsia. Brezilya. Brezilya. Karnaval salısı yani resmi tatil Brezilya'da Rio Karnavalı var. Rio de Janeiro'da karnaval var. Ne kadar güzel. Ben bir gazeteci, televizyoncu olarak Brezilya'ya gidip Rio Karnavalı yerinde takip etmiştim yıllar önce. Herkese de tavsiye ederim. İmkanı olan bir kere gitsin, o atmosferi yaşasın. Nurten teşekkür ederim. Nimet Çalık merhaba teşekkür ederim. Caner ben de gideceğim diyor. Caner moderatörüm 1907. Peki Nuray teşekkür ederim. Elif Nur Çetin Bilal Bey bize bir şey olmaz fragmanı izledim. Konuşacağız. Nur Hayat merhaba. Mirta sadece bugün mü diyor. Hayır. Karnaval orada devam ediyor. Birkaç gün var ama bugün tatil. Gülseren Başdoğan geçmiş olsun İpek Hanım. İpek'e geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Herkese, Ümran da burada moderatörüm. Herkese hayırlı akşamlar diyor. Bu arada Ramazan Perşembe günü başlıyor arkadaşlar. Müslümanların Ramazan ayı Perşembe günü başlıyor ve Müslümanlar Ramazan'da oruç tutuyorlar. Bizim çok yabancı izleyenimiz olduğu için bu ayrıntıyı anlatıyorum burada kendilerine. Gerçi onlar da bilebilirler. Oruç saat akşam güneş battığı zaman okunan akşam ezanıyla açılıyor ve dolayısıyla Müslümanlar sofraya oturuyorlar. Yemek oruçlarını açmak için. Dolayısıyla ben yayınımı o yemeğin bitişine denk getirmeye çalışacağım. Onun için yayın saatimi ileriye aldım. İftardan sonraya aldım. İftardan sonra başlayacak yayınlar Ramazan boyunca saat 20'de. Eğer saat 20'de yetmezse Ramazan'ın ilerleyen günlerinde daha da biraz daha ileriye alabiliriz. Onu sonra konuşuruz arkadaşlar. Ama şimdi Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Perşembe akşamı saat 20'de yayın yapıyoruz. Sonrasını yine konuşuruz. Şimdiden herkesin
Ramazan'ı, mübarek ayı, eee, Allah kabul etsin diyorum, mübarek olsun diyorum şimdiden. Peki arkadaşlar, şöyle bir bakıyorum tekrar mesajlarınıza. Sıla Deveci Ümran'ı özlediğini söylüyor moderatörümü. Ümran birkaç gündür yoktu. Peki. Evet. Evet, evet, evet. Evet, konuşacağız. Mert Ramazan Demir'le ilgili konuşacağız arkadaşlar. Ya bu Antalya'dan gelen haber çok ilginç. İsterseniz önce onu konuşalım. Magazin değil ama hayata dair bir haber. Antalya'da vatandaş e, yemek yemeye gidiyorlar. 2 kişi ve e, yiyorlar ama çok büyük bir kazık yiyorlar. Şöyle fahiş bir hesap geliyor kendilerine. Antalya'da bir kafeteryada köfte, peynir tabağı, 2 salata ve e, alkolsüz meyve kokteyli 2 bardak. Bunun için gelen hesap 22.800 lira. Arkadaşlar 22.800 lira. Yani bizi yurt dışından izleyenler için de söyleyelim. 500 dolar hesap gelmiş. Bu fahiş bir fiyat. Bu fahiş bir fiyat, yaklaşık 500 dolar ve bu vatandaş tüketici hakem heyetine başvurmuş. Ancak tüketici hakem heyeti serbest piyasa bu hesaba itiraz edilemez demiş ve sen demiş fiş aldın mı lokantadan? Hayır vermediler demiş. O zaman sana 7.000 lira da ceza kestik demişler. Vatandaş neye uğradığını şaşırmış. Olacak şey değil arkadaşlar. Böyle bir hesap 22.850 lira. Yani bu normal sokakta halkın içinde bir lokanta, bir mahalle lokantası, sıradan bir lokanta, öyle lüks bir lokanta değil. 22.850 lira, yaklaşık 23.000 lira bir hesap. Yani 500 dolardan da fazla. Bu olacak şey değil. Ve tüketici hakem heyetinin yaptığı da çok ayıp. Bir de demişler ki adama, demiş ki hesap gelince lokantada ben bunu ödemem demiş. Bu çok fazla demiş. Ödemezsen buradan çıkamazsın demişler. Ödemezsen bu restorandan çıkamazsın demişler. Adam da korkmuş, ödemiş. Sonra karakola gitmiş. Polisler demişler ki bu bizlik değil. Sen tüketici hakem heyetine gideceksin. Kaymakamlığın tüketici hakem heyeti bürosuna gideceksin. Oraya başvuracaksın. Esnafla ilgili sorunlara onlar bakıyor. Onlar seni haklı bulursa paranı iade ederler. Oraya da ceza keserler. Bu da gidiyor. Ancak gittiğine pişman oluyor. Ee, Bu diyorlar serbest piyasa. Serbest piyasada esnaf istediği fiyatı talep edebilir senden. Ödeyeceksin diyorlar. Peki sen niye fiş almadın diyorlar. Fişin var mı senin? Oradan aldığın fatura, fiş var mı? Yok vermediler diyor. Vermediler deyince de adamcağıza 7.000 lirada fiş fatura almadı diye ceza kesiyorlar. Şimdi ben bunu avukatıma danıştım. Arkadaşlar, avukatıma danıştım. Şimdi beni izleyen siz değerli dostlarıma da örnek olması açısından. Şimdi diyor ki avukatım, bu senaryo, bu anlatılan senaryo sadece bir tüketici uyuşmazlığı değil, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu kapsamında hürriyeti tahdit, yani alıkoyma ve yağma, gasp şüphesi de taşıyor diyor. Vatandaşın haklarını araması için şöyle yapması gerekiyor diyor. Hürriyeti kısıtlama ve tehdit var diyor. Yani ödemezsen buradan çıkamazsın. Bu hürriyeti kısıtlama. Bu ifade vatandaşın zorla tutulması bir suçtur diyor avukatım. Derhal suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Vatandaş en yakın polis merkezine gidip suç duyurusunda bulunması lazım. Gitmiş ama bunu söylemiş mi acaba polislere? Polislere bana böyle dediler deyip de
Eğer polis görevini yapmadıysa o zaman polisin yaptığı yanlış. Beni zorla alıkoydular. Beni tehdit ettiler. Fahiş fiyatın baskı altında tahsil edildiğini açıkça belirtmesi gerekiyor polise. Bu olayı basit bir fatura itirazı olarak görmek yanlış olur diyor. Bu adli bir vaka diyor avukatım. Ve tüketici hakem heyeti süreciyle de ilgili şöyle söylüyor avukatım. Sıradan bir köfte, peynir tabağı, 2 salata ve 2 alkolsüz kokteyl için 22.000 küsur lira ödenmesi hayatın olağan akışına aykırıdır diyor ve aşırı yararlanma, hukukta Gabin diye geçiyor bu. Bu Gabin ilkelerine de aykırıdır diyor. Ayıplı hizmet ve fahiş fiyat vatandaş KEPES Tüketici Hakem Heyeti'ne e-devlet üzerinden başvurmalıdır. Ödenen tutarın dekontu falan olması iyi olur diyor. Hizmetin raiç bedelinin çok üzerinde olduğu ve zorla tahsil edildiği gerekçesiyle ödenen tutarın emsal bedel örneğin 1.500 lira, 2.000 lira dışındaki kısmının iadesini ister diyor, istemelidir diyor. Ve ayrıca belediyenin zabıta işleri müdürlüğüne müracaat edip şikayetçi olmalıdır. Fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılık ve haksız fiyat artışı nedeniyle çok ağır idari para cezası kesilir o lokantaya diyor avukatım. Yani burada vatandaş keşke ilk başta bir hukukçuya, bir avukata başvursaydı karakola gitmeden evvel. Bu iş öyle basit bir fazla para alma işi değil. Buradan çıkamazsın demekle onu tehdit ediyor, alıkoyuyor, hürriyetinden alıkoyuyor ve aynı zamanda da dolandırıcılığa kadar giden bir süreç var burada. Ve biliyorsunuz ki değerli izleyenler, hem bizim ülkemizde hem sizlerin izlediğiniz diğer ülkelerde, herkesin ülkesinde geçerli olan bir piyasa kuralıdır bu. Restoranlar, kafeteryalar menü fiyatlarını hem restoranın, kafeteryanın dışında sergilemeye mecburdur kapının girişinde, hem de içeride masalarda bunu müşteriye sunmaya mecburdur. Burada öyle bir şey yok. Vatandaşın kazıklandığı yerde. Olsaydı zaten vatandaş bakardı. Bir köfte bu kadar pahalıysa ben bunu yemem derdi. Hiç oturmazdı oraya. Yani dolayısıyla burada çok büyük haksızlık yapılmış. Ancak hala bu arkadaşın, bu duruma yaşayan kişinin hakem heyeti kararına itiraz etme şansı var. Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz davası açmalıdır diyor avukatım. Hizmetin raiç bedelinin çok üzerinde olduğu ve zorla tahsil edildiği belirtilmelidir. Savcılığa gitmelidir. Gasp ve dolandırıcılık ödemezsen çıkamazsın tehdidi bir suçtur. Vatandaş Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına giderek tehdit, hürriyete tahdit ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi olmalıdır. Ve CİMER üzerinden şikayet, hem söz konusu restoranı hem de görevini eksik yapan, yanlış bilgi veren karakolu ve CİMER ve bu tüketici heyetini CİMER üzerinden şikayet etmelidir ilgili yerlere. CİMER bilir işini. Banka kanıtı, eğer fiş vermedilerse ödeme kredi kartıyla yapıldıysa bankadan sanal pos ekstra dökümü alınarak ödeme kanıtlanmalıdır. Fiş olmasa bile banka kaydı resmi belgedir. Ayrıca fiş kesmeye ya da fatura vermeye mecbur olduğu için her iş yeri bunu yapmadığından dolayı kendisini vergi dairesine şikayet ederse bu vatandaş, o iş yerine de çok yüklü bir para cezası da kesilir. Şimdi ben bu konuyu niye anlattım? Magazin dışında bir konu ama güncel hayattan bir olay. Herkesin, hepimizin başına gelebilir ve bugün medyada, hem sosyal medyada hem ulusal medyada
geniş yer alan bir konu. Çok ilginç bir konu olduğu için de herkes bu haberi kullanmış ve vatandaşları da bilgilendirmek amacıyla avukatıma danışıp bu bilgileri sizlere aktarıyorum. Başınıza böyle bir olay gelirse ilk önce bir hukukçuya danışın. Bir hukukçuya danışın. Ondan sonra gerekli girişimleri yapın arkadaşlar. Karakollar bile yanlış yönlendirebiliyor vatandaşları maalesef. Maalesef yani polis teşkilatımız iyi çalışır, güzel çalışır ama her işte olduğu gibi görevini eksik yapan insanlar karakollarda da olabilir. Peki arkadaşlar, Dilek Şenyurt geldi. Hoş geldin Dilek Şenyurt. Bir ürünün, hizmetin bir ederi olur, standardı olur diyor Dilek Şenyurt. Peki Çiğdem Hasan Argun. Teşekkür ederim Dilek Şenyurt. Almanya, Frankfurt'tan Dilek Şenyurt da burada. Arkadaşlar. Robert Duvall hayatını kaybetti. Ünlü Hollywood oyuncusu 95 yaşında Robert Duvall sinema tarihine geçen Hollywood sinemasının en başarılı karakter oyuncularından biriydi kendisi. 70'i aşkın filmde rol aldı. Usta oyuncu ve Amerikan sinemasının yarım yüzyıllık tarihine damga vurmuştu. Unutulmaz performanslar ortaya koymuştur Robert Duvall ve kendisi Godfather Baba filmindeki rolüyle de belleklere kazınmıştı. Corleone ailesinin soğukkanlı ve stratejik danışmaları olarak hafızalara kazınmıştı. Ve daha başka filmlere de başarılı bir oyuncu olarak, karakter oyuncusu olarak gerek kovboy filmleri gerek hayatın içinden konuları işleyen başka filmlere imzasını atmıştı. 95 yaşında hayatını kaybetti. Robert Duvall'la ilgili hayatını şöyle bir inceleyince bir kederle karşılaştım arkadaşlar. Bunu bilmiyordum böyle olduğunu. Kendisi 4 evlilik yaptı ve en son eşiyle yaklaşık 20 yıl önce evlendiği en son eşiyle son anına kadar beraberdi. 4 evlilik yaptı ve hiç çocuğu olmadı. Bir çocuğu olsun çok istiyordu. Bir çocuğu olsun, baba olmayı çok istiyordu. Ama 4 eşinden de evladı olmadı. Bir gazeteciye verdiği röportajda artık ümidimi kestim demişti yıllar önce. Galiba benden kaynaklanıyor bu demişti. Baba olamamamın sebebi galiba benden kaynaklanıyor demişti. Onu iyi tanıyanlar bir evlat sahibi olamamasının onu uzun yıllar boyunca çok derinden sarstığını, çünkü bunu çok istediğini söylüyorlar. Toprağı bol olsun, toprağı bol olsun. Güzel yaşadı 95 senede iyi bir hayat, iyi bir ömür ve mesleğinin zirvesindeydi. Mesleğinin zirvesinde yaptı, tamamladı. Allah herkese işiyle ilgili de böyle başarı nasip etsin diyelim. Evet arkadaşlar. Özcan Deniz'in bir sözü var. Katılacak mısınız? Katılır mısınız? Özcan Deniz'i Özcan Deniz'i Özcan Deniz'i bir erkeğin bir kadınla lahmacun yemesi samimiyetinin göstergesidir diyor Özcan Deniz ya. Ya Özcan ya. Bir erkeğin bir kadınla lahmacun yemesi samimiyetinin göstergesidir. Yani Özcan nasıl bir şey bu böyle? Nasıl bir söz bu böyle? Yani lahmacun yiyince kadınla yakınlık kurmak istediği mi anlaşılıyor? Öyle mi söylemek istiyorsun? Bunu Dilek Şenyurt yorumlasın. Dilek,
Dilek ne diyor? Dilek ne olur beni dinle. Ümran'a selam söyleyeyim ben. Dilek, Özcan Deniz demiş ki bir erkeğin bir kadınla lahmacun yemesi samimiyetinin göstergesidir. Dilek sen magazinle çok ilgileniyorsun. Benim özel abonemsin. Ee, ne demek istiyor? Yıllardır, 3 senedir, 3,5-4 sene oldu hatta. Benim takipçimsin ve özel abonem olarak takipçinsin. Bunu en iyi sen yorumlarsın. Bir erkeğin bir kadınla lahmacun yemesi samimiyetinin göstergesidir. Allah Allah. Yani lahmacun yiyince mi erkek? Yani lahmacun yiyince şöyle mi demek istiyor acaba? Yani lahmacundaki soğan kokar, samimi olmasa ağzının kokmasından çekinir, onunla aynı masaya oturmaz. İşte böyle kokacak bir şey yemez. Ama samimi bulunca bir kadını çekinmeden onun yanında soğan hatta sarımsak da yiyebilir bir erkek. Soğan, sarımsak gibi şeyler, kokan şeyler yiyorsa o kadını benimsemiştir. Böyle mi demek istiyor acaba? Dilek ne diyorsun? Dilek onu bir daha getirsene önüme. Ben öyle anladım dedin ama onu bir daha getirsene, yukarı kaydı. O yazdığın yorumu. Yani yani lahmacuna kaldıysa bu mesele olmaz ya. Lahmacunla duygusal bağ mı kuruluyormuş diyor Nurten Aydın. Nurten burada duygusal bağ anlamında değil galiba. Yani bal kabağı diyor Ümran. Özcan da laf söyledi, bal kabağı diyorum diyor. Yani ben lahmacun yiyorum diyorsam sen de yiyeceksin. He. Yemezsen benimle değilsin diyor. Dilek Şanyurt öyle demiş. Yani ben lahmacun yiyorum diyorum. Sen de yiyeceksin. Tamam, zevklerimiz örtüşüyorsa e, lahmacun yemesi samimiyetin gösterisi. Ben de samimidir demek istiyor. Evet evet, bir erkeğin bir kadınla lahmacun yemesi samimiyetin göstergesidir. Yani o anlamda söylüyorsun. E, Özcan kafayı sıyırmış diyor Meral Birlik. Özcan öyle mi? Sıyırdın mı kafayı Özcan? Yani lahmacun şart mı yahu? Mesela kelle paça çorbası içseler ne olacak Özcan? O zaman başka bir şey mi olacak? Bir erkek bir kadınla kelle paça çorbası içiyorsa samimiyetinin göstergesidir. Olmadı be. Özcan ya. Bunu keşke Dilek burada olsa, Dilek değil, İpek burada olsaydı keşke. İpek bunu çok güzel yorumlardı. Bir psikolog olarak Özcan Deniz'in burcuna da bakardı. Astrolog olarak, aynı zamanda bir psikolog olarak, uzman olarak da ruh halini de sorgulardı Özcan Deniz'in. Anlatırdı bize. İpek burada mısın? Sonra izliyorsan İpek bunu konuşalım. Çünkü havyar yiyen bir kişi sosyetik zengin bir çıtası olacak ki o da yiyebilsin, anlasın. He. Dilek Şenyurt özel abonem diyor ki havyar yiyen bir kişi sosyetik zengin bir çıtası olacak ki o da yiyebilsin, anlasın. Yani Özcan Deniz ya, kafamızı karıştırdın. Boş laf etmiş diyor Caner. Dilek Şenyurt kulvarları farklı diyor. Aynı kulvarda olursa diyor bu ilişki yürür demek istiyor. Evet, aynı kulvarda olursa. Yani benimle beraber olacak ama sen evlisin Özcan ya. Ya karının haberi var mı böyle bir laf ettiğinden? Kendim için söylemiyorum der Özcan. Anladım. Anladım Özcan ya. Of Özcan ya. Özcancığım sana veda etmek istiyorum. Sana veda etmek istiyorum. Ya Gupse Özay'ı biliyor musunuz? Gupse Özay, Barış Arduç'un sevgili eşi. Gupse Özay. Meral Bildik'te ıstakoz yer miydiniz diyor. Kadını mutlu et, ne yediği ne önemi var diyor Caner. Ümran Keleş ölçüm yapıyorum diyor. Gupse'yi kalpledi Ümran Keleş. Gupse'yi kalpledi. Gupse çok samimi değil mi? Çok samimi. Gupse Özay diyor ki arkadaşlar
Ben asla, asla çekiç olmadan arabaya binmem. Çantamda çekiç olmadan asla arabaya binmem diyor. Gupse. Mert Ramazan Demir'i konuşacağız arkadaşlar. Bilal Özcan artık Mert Ramazan Demir konuşmuyor demişsiniz. Yanlış. Kulağıma geldi. Bugün bir arkadaş da yazmış bana, Bilal abi sen artık Mert Ramazan Demir'i sevmiyor musun diye. Niye sevmeyeyim ya? Mert Ramazan Demir sevilmez mi Allah aşkına ya? Mert Ramazan Demir ne kadar iyi bir insan. Çok çok iyi bir oyuncu olmasının ötesinde çok iyi kalbi olan bir insan Mert Ramazan Demir. Sevilmez mi? Yani kardeşim gibi seviyorum. Onun ötesinde zaten bir sevgi söz konusu olamaz. Hakikaten bu çok güzel bir şey, kardeşim gibi seviyor olmam, onu sahipleniyor olmam. Benden Mert Ramazan Demir'e bir yanlış olmaz. Yeter ki o hiç kimseye yanlış yapmasın. Yanlış yapacak bir insan da değil Mert Ramazan Demir. Mert Ramazan Demir asla. Ya adam sarhoş oluyor, hiç kimseye zararı yok. Hatırlamıyor musunuz? Kendine zararı. Varsa da kendine zararı. Yanlış kararlar aldığı oldu. Özel hayatıyla ilgili zaman zaman oldu. Sonra döndü o kararlarından. Şimdi çok mutlular onlar. Ya biz Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'nu da çok seviyoruz. Seviyoruz diyor Dilek Şenyurt, seviyoruz. Kalpleri çok güzel onların. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir. Dilek Şenyurt özel abonem. Benim özel abonelerim nerede? Dilek Şenyurt burada. Mabel Matiz Nikli özel abonem. Mabel Matiz S5F Nikli özel abonem. O sonra izliyor bizi anladığım kadarıyla. Nelly Manzano gelir şimdi. Arjantin'den Nelly Manzano geldi mi? Gelmedi değil mi Caner? Ümran geldi mi Nelly'de? Caner diyor ki Mabel gelmiyor abi diyor. Evet, Mabel canlı yayınlara gelmiyor. Nelly Manzano Arjantin'den gelir birazdan. Delfina Di Masio Şili'den özel abonem. Gelmedi. Delfina Di Masio da gelmedi. Evet, onlar sonradan izliyorlar. Peki arkadaşlar, dilerseniz sizler de özel abone olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken açıklamalar kısmını, başlığın altındaki açıklamalar kısmını izlerseniz orada yazılanlar sizi yönlendirir bu konuda, özel abone olma konusunda. Peki şunu yapabilirsiniz mesela şimdi, beğen sayısını artırırsanız, beğen yaparsanız, like'larsanız videoyu memnun olurum. Ve abone olmadan izleyen dostlar abone olurlarsa daha çok memnun olurum. Yaşasın derim o zaman, yaşasın derim. Dilek Şenyurt Melahat'a teşekkür ediyor. Peki, canlı yayındayım Mert'e hiç Meral Bildik diyor ki, Mert için canlı yayındayım diyor. Ümran'a yazıyor. Mert'i hiç kıyamıyorum Mert'e diyor. Peki. Peki, bana selam veren Ayşe'ye de selam olsun. Evet, çekiç olmadan, çantama çekiç koymadan arabaya binmem diyor Gupse Özay. Bir YouTube programına konuk oldu. Yıllar önce yaşadığı bir olayı anlatıyor. Ve artık diyor önlemimi alıyorum o günden sonra diyor. Çantamda hep çekiç taşırım diyor. Yani bu da ilginç bir şey ya. Yani insan neden bunu yapar bakalım, okuyalım. Benim çantamda hep çekiç var. O çekiçsiz asla arabaya binmem. Gerçekten obsesifim ben. Arabada kaldım. Pencere açılmadı. Ne dışarıdan ne de içeriden. Klostrofobim olduğu için demek ki arabalara güvenilmez dedim ifadesini. Allah Allah. Ben de zannettim ki Allah korusun arabayla havuza, suya filan bir yere, göle bir yere düştü, denize düştü. Sen Allah korusun. Ama bu da kötü bir şey ya. Düşünsenize. Arabanın camları açılmıyor, içeride kaldınız, kapılar açılmıyor. Hele bir de yaz günüyse yandınız yani. İnsan nefessiz kalır sıcaktan. Allah ve çekiçsiz o yüzden. O yüzden çekiç taşıyor. Böyle bir şey bir daha yaşarsa camları kıracak. Ya Allah korusun, Allah göstermesin. Tabii çok zor bir şey.
Çok zor bir şey. Aklınızda olsun. Emniyet kemeri var ya, emniyet kemeri. Onun ucu tokası. Tokası kolaylıkla kırıyor camı. Tokası. Aklınızda olsun. Eğer başınıza böyle bir şey gelirse, yanınızda çekiç falan bir şey yok. Olamaz zaten. Çekiç mi taşıyacaksınız devamlı? O tokayla vurduğunuz zaman şiddetli camı kırıyor o toka. Emniyet kemerinin tokası. Aklınızda olsun. Allah kimseye öyle bir sıkıntı yaşatmasın. Mert Kral aktör diyor Meral Bildik. Evet. Osman Ulusan diyor ki geçmiş geçmişte kaldı. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Hazreti Mevlana için. Mert yeni şeyler söylüyor diyor Osman. Bu arada final kararı alan dizilere Rüya Gibi dizisi de katıldı arkadaşlar. Show TV'de Rüya Gibi dizisi 13. bölümde bitecek. 11. bölüm 1.96 totalde reyting yaptı. 1.96 artık kaldırılma günü geldi demektir. ABD 1.83, ABC'de 1.89. 11. bölüm. 13. bölüm 1 Mart. Son yayın günü 1 Mart. Seda Bakan oynuyordu. Uğur Güneş ve Aslen Eroğlu oynuyordu. Rüya Gibi. İlk bölümünü izlemiştim. Fena bulmamıştım. Sevmiştim ama sonra reyting bir ara ortalarda geçti. Sonra düştü ve ne yazık ki final kararı aldı. Show TV'de onun yerine başka bir dizi başlayacak. Şimdi konuşacağız onu. Hmm, Elif Nur Çetin peki Ümran Keleş Rüya Gibi sonra batırdı diyor. Batırdı. Yani arkadaşlar bu uyuşturucu operasyonları devam ediyor. Uyuşturucu kullanan ünlüler için bir operasyonlar devam ediyor ve bazıları da kullandıklarını kabul etmiyorlar. Pozitif çıktıkları halde testlerde Reymen kabul etmemiş, yanlışlık var testlerde demiş, tekrarlansın demiş. Enteresan. Ve Murat Dalkılıç da gözaltına alındı. Uyuşturucuyla ilgili bu sabah da yeni bir haberle uyandı Türkiye. Yeni isimler gözaltına alınan uyuşturucuyla ilgili evlerine polisin, jandarmanın gidip gözaltına aldığı ünlüler Kaan Tangöze, Duman grubunun solisti. Onun evinde de uyuşturucu marihuana bulundu. Kaan Tangöz'ün evinde marihuana bulundu. İsmail Hacıoğlu oyuncu, onun da evinde marihuana bulundu. O da gözaltına alındı. Barış Talay, bakıyorum şöyle, Murat Dalkılıç'ı söyledi. Murat Dalkılıç'la ilgili bugün iletişim danışmanı Özgür Aras açıklama yaptı. Ve kendisi burun ameliyatı olacağı için antibiyotik kullanıyor. Onun dışında herhangi bir kimyasal madde kullanmıyor. Uyuşturucuyla ilgisi yok. Gerçek ortaya çıkacaktır şeklinde bir açıklama yaptı Özgür Aras. Ünlü iletişim danışmanı Murat Dalkılıç'la ilgili. Kemal Doğulu bir zamanlar televizyon programlarında jüri üyesi olarak işte Benim Stilim yarışmasında gördüğümüz Kemal Doğulu fenomen. O da gözaltına alındı. Yasaklı madde kullanma gerekçesiyle İsmail Hacıoğlu'nu söyledim ve başka fenomen isimler de var. Şarkıcı Edis, onun da evine gidildi, yurt dışında kendisi ve şu anda Edis'in Brezilya'da Rio Festivali'nde olduğu öğrenildi. Orada salsa yapıyor. Salsa yapanları izliyor Edis. Yasaklı madde operasyonu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Türkiye'ye dönüp kendisinin ifade vermesi ve tahlil vermesi gerekiyor. Edis ne zaman dönecek merak ediliyor. Edis yurt dışında olduğu
anlaşıldı. Bu arada arkadaşlar, Barış Murat Yağcı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yurt dışında olduğu için Survivor'daydı biliyorsunuz. Dominik Cumhuriyeti'nde Survivor yarışmasındaydı. Bu uyuşturucu operasyonuyla onun da gözaltına alınması gerekti. Ancak yurt dışında olduğu için yakalama kararı çıkarıldı. O da döndü geldi, yarışmadan diskalifiye edildi Türkiye'ye dönmesi için. Döndü geldi, gözaltına alındı, ifadesi alındı, kullanmıyorum dedi, tahlil verdi, saç ve kan örneği alındı Barış Murat Yağcı'nın ve netice dün ortaya çıktı, temiz, kullanmıyormuş. Kanında da, idrarında da, saçında da uyuşturucu etkisi bulunamadı. Yani adama yazık oldu. Boşu boşuna yarışmadan diskalifiye edildi. Boşu boşuna yarışmayı yarım bıraktı. Türkiye'ye döndü. Oysa ki o yarışmaya katılmak için adamcağız bir senedir hazırlanıyordu biliyor musunuz, Barış Murat Yağcı? Yani burada da çok büyük bir ihmal var. Yani kim bu çocukla ilgili şikayette bulundu? Kim bunu ihbar etti? Yanlış ihbar, yanlış şikayet. Yazık oldu. E, Test sonucu pozitif çıkan Reymen'in itiraz ettiğini söyledim. Çakal mahlaslı şarkıcı, rapçinin de test sonucu pozitif çıkmıştı dün. Yani arkadaşlar, evet, bu uyuşturucu operasyonlarının devam edeceği bilgisi geldi bana. Ve bu operasyonun geniş bir şekilde sürdürüleceği bilgisi geldi. Ya toplumu zehirleyenler tabii ki bu yaptıkları iş güzel bir şey değil. Yani ünlüler üzerinden bunu yapıyorlar. Çünkü ünlüler rol model. Ünlüleri zehirlersek diyorlar bu toplumu zehirleyenler, bu uyuşturucu baronları. Onların çok takipçisi, çok fanı olduğu için gençlere, çocuklara kolaylıkla ulaşabiliriz. Onların yaptığını yapmak isterler çünkü. Ya o işte kederlendiği zaman uyuşturucu kullanıyor, ona iyi geliyor. Sevgilim beni terk etti. Ben de bir fırt çekeyim şuradan. Stresimi atayım. Ben de havamı bulayım filan diye. Ya da ya ben müziğe çok meraklıyım, ilham gelmiyor filanca bir duman çekiyor, ne güzel besteler yapıyor. Ben de bir duman çekeyim, bana da ilham gelsin filan. Böyle özentiler çok olur arkadaşlar. Ünlüleri takip edenler, onlar gibi olmak isteyenler, onlar gibi zirveye çıkmak isteyenler onların yaptıklarını yapmaya çalışırlar. Dolayısıyla rol model olan ünlülerin yaşantılarına dikkat etmesi gerekir. O yüzden bugün Instagram'da yayınladığım bir video, izleyin onu. Bu operasyonlar çok iyi oluyor dedim. Hakikaten ünlüler için de çok iyi bu operasyonlar. Bu operasyonlar sayesinde yakalanıp tedavi olma yolunu açıyor onlara bu operasyonlar. Eğer tedavi olursan, uyuşturucudan kurtulursan sana hapis cezası yok. Kurtulduğunu ispat edeceksin. Tedavi olduğunu ispat edeceksin savcıya. Hapis cezası yok. Bir daha bu suçu işlemezsen. Ve dünyanın parasını harcıyorsunuz o uyuşturucuyu satın almak için. Çok pahalı bir meret bu. Eğer iyileşirsen, uyuşturucuya ihtiyacın kalmazsa o masraftan da kurtuluyorsun. Ve toplumu da zehirleyemiyorsun artık. Fanlarını da zehirleyemiyorsun. O yüzden bu operasyonlar iyi oldu dedim. Ya herkesin uyuşturucu kullandığı, her ünlünün uyuşturucu kullandığı bir millet olur mu arkadaşlar? O kadar yaygın ki ya. Bu kadar olur ya. Sanki normalmiş gibi ya. Siz biliyor musunuz? Şarkıcılar, oyuncular arasında kullanmayanlar çok az. Biliyor musunuz? Maalesef.
Evet. Tabii burada temiz oldukları halde bu listelere yanlışlıkla ismi karışan ünlülere de yazık oluyor, ayıp oluyor. Onların da isimlerinin geçmesi doğru değil. Bunu da söylememiz lazım arkadaşlar. Peki ben sizden müsaade isteyeceğim. Şimdi Hidayet'i almaya gitmem lazım. Oğlumuz spor salonunda spor yapıyor, boks yapıyor. Birazdan süresi bitecek. Onu almaya gideceğim. Ondan sonra da Galatasaray'ımızın maçı var. Onu izleyeceğiz. Juventus'la, İtalya deviyle. Ee, Sizlerden müsaade istiyorum. Yarın kimle yayınım benim? Yarın çarşamba. Evet, Onur Akay'la. Onur Akay biraz evvel aradı beni ve yarınki yayın için hazır olduğunu söyledi. Yarın Onur Akay'la birlikte olacağız arkadaşlar. Pardon, Mert'le ilgili konuşacağımız konuyu konuşmadık değil mi? Onu konuşayım peki. Mert Ramazan Demir'le ilgili az daha unutuyordum. Mert Ramazan Demir'le ilgili başlıktaki konuyu. Evet, Onur Akay'ı söylüyordum. Onur Akay'ı söyleyince aklıma geldi. Mert Ramazan Demir'i konuşmadığım. Onur Akay'ın ismi de Mert'i ve Afra'yı çağrıştırıyor bana bile. Evet. Onur Akay'la yarın yayın yapacağız. Delikanlı dizisi için kanal bulunamıyordu. 3 aydır kanal arıyordu yapımcı. Bütün kanallarla görüşmüştü. Sonunda Show TV ile anlaştılar. Show TV'de yayınlanacak Delikanlı dizisi. Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş. Çekimler yakında başlanacak. Kanalın tespit edilmesi bekleniyordu. 3 aşağı 5 yukarı. Eğer ulusal bir kanal bulunamasaydı dijitalde sırada bekliyorlardı zaten dijital kanallar. Mert Ramazan Demir'i kapmak için, bu diziyi çekip yayınlamak için. Şimdi Show TV'de anlaşıldı ve bayram sonrası için yayın planlanıyor. Çekimler yakında başlayacak arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'i ulusalda uzun zaman sonra Show TV'de ilk kez Show TV'de göreceğiz. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah şimdiden söyleyelim, reytingi bol olsun. Bu 13 bölüm dolmadan kaldırılan diziler var. 13 bölüm dolunca kaldırılan diziler var. Çok sayıda dizi başlıyor ve bitiyor. Öyle bir şey olacağını hiçbir zaman düşünmüyorum. Ne Mert için ne Afra için. Ancak Afra Saraçoğlu'nun dizisini de çok mecbur kalmadıkça izlememeye karar verdim. Bu şiddet sahnelerinden dolayı arkadaşlar. Bu şiddet bizi bıktırdı. Hakikaten beni bıktırdı. Ben öyle saçma sapan sahneler, bir devlet hastanesi doktorunun mafya ile savaştığı sahneleri görmek istemiyorum ya. O zaman bize öyle söylemeyin arkadaşlar. Bu dizinin konusunda devlet hastanesinde cerrah olan Doğan karakterini izleyeceğiz demeyin. Bize deyin ki kung fu bilen, judo bilen, ondan sonra Doğan karakterini izleyeceğiz. Ailesinin hakkını savunmak için tekrar yıllar sonra ailesine geri dönen Doğan karakterini kavgacı, dövüşçü, zalime karşı zalim olabilen bir adamı izleyeceğiz deyin ya. Ben kaldıramıyorum, izlemek istemiyorum yani. İzlemek istemiyorum, bana bir şey vermiyor arkadaşlar. Ben zaten bıkmışım şiddetten, bağırtıdan, çağırtıdan. Ben güzel şeyler seyretmek istiyorum. Komedi izlemek istiyorum. Ne bileyim ben aksiyonun kalitelisini Tom Cruise gibi aksiyon izlemek istiyorum. Peki Twitter'da bu Mert Ramazan Demir'le Miray Daner'in oynadığı Bize Bir Şey Olmaz dizisinin fragmanı ile ilgili çok eleştiri var. Olumsuz eleştiri de var, olumlu eleştiri de var. Kıskananlar, Mert Ramazan Demir'in başarılarını kıskananlar gözü kapalı olarak olumsuz başlıyorlar zaten yazmaya. Miray Daner'le ikisinin uyumsuz olduğunu yazıyorlar. İşte bu şeyin iş yapmayacağını, seyredilmeyeceğini falan yazıyorlar. Disney Plus'ta yayınlanacak biliyorsunuz. Fragman yayınlandı. Fakat benim gördüğüm fragman dobra olarak söyleyeyim yani dürüstçe şey olarak iyi. Yani görsel olarak fena değil. Estetik açıdan güzel. Yani görüntü yönetmeni, ışıkçı, şu bu filan bunlar güzel.
estetik açıdan iyi. Zaten bizim dizilerimizin görüntüsü, estetiği, kadrajı hiçbir sıkıntı yok. Şeyi, mekanları, aksesuarlar, yani sanat yönetmenliği açısından da, görsel yönetmenlik açısından da hiçbir sıkıntı yok. Fakat burada Mert'i bir başka kadına, iyi dinleyin beni, Mert Ramazan Demir'i bir başka kadına Ferit'in Seyran'a dokunduğu gibi dokunurken görüyorum. Yani ben burada Mert Ramazan Demir'i bu fragmanda Miray Daner karakterine yakınlaşırken, dokunurken bana Ferit Seyran'a dokunuyormuş, yakınlaşıyormuş hissi veriyor. Size de öyle verdi mi bilmiyorum. Yani bu şeyden de olabilir. Açı benzerliği, Yalı Çapkın'daki Mert'le Afra'nın çekimlerinin açılarının birebir kopya edilmesi, işte o dokunuşların, yaklaşımların filan birebir kopya edilmesi gibi de olabilir. Ya da biz o Ferit'e çok alıştık. Ferit'le Afra sahnelerine ve Ferit'i sanki karşısında Seyran varmış gibi oynarken bir şuur altımız etkileniyor mu acaba? Yani bunu nasıl ortadan kaldırabilirler bilmiyorum. Diziyi görmek lazım. Tabii dizide neler oluyor, nasıl oluyor ama bu fragmandaki aşk sahneleri bize sanki şeyden Yalı Çapkını'ndaki Seyran ve Ferit sahneleri kopyalanmış gibi geldi. Öyle ki bana öyle bir ara öyle bir his geldi. Yani bunu söylemeyeyim mi size? Söylemesem olur mu? Dürüstlük olur mu bu? Olmaz. Dolayısıyla sanki Ferit Seyran'ı seviyor. Ferit Seyran'a yaklaşıyor. Ferit Seyran'la bana öyle geçti. İkinci fragmanı da görürüz. Üçüncüyü de yapar bunlar. Beklenti yaratmak için. Üçüncü fragmanı da yaparlar. Ondan sonra da yayınlarlar. Yayınlanınca 8 bölüm değil mi? 8 bölüm yayınlanacak. Yayınlanınca izleriz. O zaman çok daha güzel yorum yaparız ama ilk fikrimiz böyle. Ee, Mert'i Yalı Çapkın'dan sonra hiç aşk dizisinde izlemedik değil mi arkadaşlar? Metruk Adam'da izledik. Başka bir yerde izledik mi? İzlemedik. İzlemedik. Bakalım. Mert sonunda ben hiç ayrı düşünemiyorum diyor Dilek Şenyurt. Ben hep Afra ile Mert Ramazan'ı ayrı hiç düşünemiyorum. Vallahi hayalimde hep onlar yan yana. Yani nasıl olacak diyor Dilek Şenyurt. Dilek, ya sana mı öyle geldi? Bana da öyle geldi. Ben sanki Afra ile Mert'i izliyorum Yalı Çapkını'nda. Hakikaten öyle yani. Mert saçını maçını falan biraz değiştirmiş güya falan imajını falan ama aynı Mert. Peki arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Aynen öyle Dilek Şenyurt. Peki Dilekçim. Görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, iyi akşamlar. Beğen yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Abi dizisi reyting almıyor. Ya almasın ya. Afra Mert dizisine geçsin diyor Caner. Almasın. Peki Dilek. Görüşürüz. Yarın Onur Akay'la yayında olacağız. Allah'tan bir hastalık, bir kaza bela inşallah olmaz. Yayında olacağız. Hepinizi bekliyorum yarın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.